Merhaba arkadaşlar. Bugün Heroko'yu tanıtacağım size. Aynen Heroko. 2.2 vuruş gücüne sahip olan Hilti matkapımız. Matkap fonksiyonel olarak yapmışlar. Yani zaten Hilti matkaplarının %80'inde bu vardır. Kırıcı, boşa ağrıyor. Matkap ucunu işte taktıktan sonra hatta onu göstereyim. Şunu taktığınızda şu dönüyor. Ama kırıcıdayken bu dönmüyor. Bu yamukluğunu düzeltmek için hemen yanına bir tane yapmışlar. Boşa alıp şunu düzeltip tekrardan kilitleme moduna alıyorsunuz. Tekrardan düzgün bir şekilde kırmayı sağlıyorsunuz. Yani bunun amacı bu. Başka bir özelliğe sahip değil. Neyse devam edelim. Aynı şekilde Hilti delme özelliğine sahip. Orada da işte normal matkap ucumuzu kullanıyoruz. 15'lik, 16'lık, 17'lik uçlar kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor cihaz. Bir problem yaşamazsınız. Bizzat denedim. Onun dışında da buna takılan özel bir aparat var. Ürün. Şöyle küçüğünü yapmışlar. Bunu genellikle küçük olarak kullanıyorum. Şöyle. Bunu sadece vida atma, ahşaba, demire vida atmada kullanırsınız. Aynı zamanda işte böyle güç takıp akıllı başıyla kullanabilirsiniz. Yalnız bir de buna takılan özel bir mandiren var. Şarjlı matkabın aynı özelliğine sahip olan. Buraya takılıyor. Arkası şu şekilde. Mandiren kafası var. Ondan istediğiniz gibi ahşap delme, demir delme yapabiliyorsunuz. Matkabınız da güçlü olduğu için bunlarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani çok amaçlı kullanabilirsiniz. Onda da tabii yine delme özelliğini alıyorsunuz. Burada zaten delme özelliğini aldığınız zaman ahşap ve demir delme özelliğine geçiyor. Cihazın ileri zaten burada el altında çok güzel yapmışlar. Şurada bir darbe emici özelliğine sahip. Aynen bunu birçok üründe kullanıyor. Birçok Hilti kırıcı özelliğine sahip ürünlerin hepsinde var. Yine kol yapmış. Burada kolu gevşetip şu şekilde. Kullanıyoruz. Bu şekilde. Kendinize göre ayarlayıp takıp sıkabilirsiniz. Zaten diş şişi var. Diş şişi geçtikten sonra kolay kolay dönmez. Bunu genellikle kırmalarda, delmelerde elinizden takviye almanız iyi olur. Çünkü kömürsüz olduğu için, yani kömürsüz delme olduğu için zaten gücü sıkışma olduğunda devreyi kesiyor. 3-5 saniye kadar sizi devre dışı bırakıyor motora zarar vermemek için ama yine de çoğu zaman elinizi bir yerinizi zorlayacak kadar da sıkıntı yaratabiliyor. Onun için bu takviye kolu yapmanın sebepleri elinizden takviye göstermek. Tek elden delmelerde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Ürün 1500 amper aküde de çalışıyor. Öyle bir özelliğe sahip ama beton delmede ya da kırma özelliğine girdiğinizde 1.5 amper akü sıkıntı yaratıyor. En az 2500-3000 arası kullanmanız gerekiyor ama ben normalde 5200 tercih ediyorum. Cihazın hem performansını arttırdığını düşünüyorum hem de daha uzun süre kullandığını düşünüyorum. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Şu an size betonu nasıl deldiğini göstereceğim. Bunu şu şekilde göstermek istiyorum. Beton karbonu taşımız, yere döşünen gayet de sağlam bir beton. Özellikle anlatılmak istedim. En az bir kolon kadar sağlam bir beton özelliğine sahip olduğu için bunu nasıl deldiğini göstermek istedim size. En azından kafanızda bazı taşlar yerine oturmuş olur matkapla ilgili. Bu matkapın bir de kırıcı özelliği var. Aynı zamanda nasıl kırdığını
göstermek istiyorum. Ne kadar başarılı olup olmadığını kararını siz video izlerken bunu kanal getirmiş olursunuz. Kırmaya geçelim. Arkadaşlar Heroku'nun performansını gördünüz. Cihaz dediğim gibi daha önceki videomda da çekmiştim. Ben bu cihazdan çok memnunum. 2 senedir, 1,5-2 senedir bir fiil kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir sıkıntısı, bir problem olmayan bir cihaz. Bazı arkadaşların kafa attığı, işte burnu gücünün sıkıntı yarattığını söyleyen arkadaşlar var. Benim cihazımda herhangi bir problem yaşamadım. Öyle bir problemimiz de olmadı. Yağ kaçağı, yağ sızıntısı ya da vurmada herhangi bir sektelen bu tarzı şeyler olmadı. Bunu yapıyorsa genellikle akü yapıyor, zayıfladığı zamanlarda, tek dişe düştüğü zamanlarda performansı biraz cihazın düşebiliyor ya da cihazı biraz daha vurmada sekleme yapabiliyor. Ama akünüzü yüksek bir akü kullanırsanız, 5200 veya 3000 full kullanırsanız tekrardan cihaz eski randıman haline tekrardan dönüyor. Ondan yanında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Cihazla ilgili anlatabileceğim çok fazla bir şey kalmadı. Bu cihazın özellikleri bunlar. Dediğim gibi fiyat performans ürünü, aynı zamanda hayatı kolaylaştıracak bir ürün. Kanalıma abone olun, beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.